Ben şeyi açtım mı? Açık mı? Ses alıyor mu? Merhabalar Deri Üniversite sakinleri. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Kapakta da göreceğiniz üzere ilk defa bir Türk dizisini böyle uzunca konuşacağım. Sevdiğim Sensin. Seveni de çok, eleştireni de çok. Bayağı bir yorum görüyorum. Ratinglerde de bayağı yüksek ratingler alıyor. Ve ben de spordayken başladım bu diziye. Spordayken böyle inanılmaz akıcı bu arada. Yani bayağı sardı beni. Ben de izliyorum. Ama hem iyisiyle hem kötüsüyle de eleştirmek istiyorum. Çünkü saçma sapan eril zihniyetteki yorumlardan bıktık diyeceğim. Hadi bakalım. Laf sokmayacağım kimseye. Sokmamaya çalışacağım ama çok gerginim ve sinirliyim çünkü daha yeni izledim bazı videoları. Ad geçirmek istemiyorum ama kadın savunucusu diye ortaya çıkan ve kendisini sadece sektörü değiştirmek adına hep bir adım attığını düşünen bir kişi var. Yani fikirleri benimle hiç uyuşmuyor ve o kadar bence bu dizide her dizi eleştirilebilir. Her format, o format başka bir şey onu anlıyorum ama burada bu dizide bu Dicle'yi eleştirme biçimimiz aslında bizim kim olduğumuzu gösteren bir şey. Bu yüzden de bu kadar sinirliyim. Şimdi ilk başta şundan başlayarak söylemek istiyorum. Tekrardan söylüyorum. Dizinin iyi tarafları da var, kötü tarafları da var. Ama inkar edilemez bence bir gerçek var ki dizi kesinlikle sarıyor. Yani bir sonraki bölüme göndertiyor seni. Merakla bıraktırtıyor. Tabii ki konu çok riskli bir konu. Ama ben anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip bütün hikayelerin, bütün insana dair hikayelerin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden başlayalım. Sevdiğim sensin konuşmaya. Şimdi genel bir eleştiride bulunursam dizinin en sevmediğim kısmı zenginler kısmı. Çünkü yani dizinin birinci bölümünden beri çok kötü ve zenginlerin yani Aldur ailesi kısmı fazla siyah yazılıyordu. Bir tık işte Nilüfer'le vesaire bunu kırmaya çalışıyorlar. Şu anda açılıyorlar ama anne baba karakterleri İnci ve Esat karakterleri de adı galiba. Evet. Çok fazla siyah yazılıyor. Onlar bir tık beni germişti ilk bölümlerde. Çünkü Dicle karakterine o kadar gerçekten ölümden dönmüş bir genç kadına bu kadar siyah yaklaşan, bu kadar kötü yaklaşan insan var mı diye çok beni düşündürttü. Vardır belki de ama yani kendi oğullarının dahi hayatını kurtarmış bir kadın. O yüzden bana bir tık fazla siyah geliyor. Yani o kadının düştüğü duruma acımamalarını geçtim. Acıma duyguları ya da atıyorum empati duyguları olmayabilir bazı insanların ama kendi bencillikten kaynaklanan oğullarını kurtarmış bir kıza da böyle davranıyor olmaları bana bir tık fazla gelmişti. Sosyal medya ile ilgili ya bu dizide yani şimdi bu bölümde ben bu videoda yani hem diziyi hem de diziye gelen yorumları da konuşmak istiyorum. Çünkü beni bir tık üzen şeyler de var bu yorumların içerisinde. Siz de yorumlarda dizi hakkındaki düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Birlikte konuşuruz, sohbet ederiz. Belki birbirimize bir şey katabiliriz hep beraber. Benim bu dizide en çok üzen şey bu diziye gelen tepkilerin yani kötü tepkilerden bahsetmiyorum bu arada. Şu tip tepkiler beni çok üzdü. İşte İç Anadolu'da artık böyle şeyler yok. Niye böyle hikayeler yazıp bizi böyle tanımlıyorsunuz? Eğitimli kız çocukları da var falan filan diye. Ben bu tip yorumlara çok üzülüyorum. Çünkü bu tip yorumlar bana çok empatiden yoksun, çok dünyadan uzak ve gerçekten tamamen kalıpçı. İşte bizde olan bizi böyle yansıtmayın, biz böyle değiliz, bizi böyle kalıplaştırmayın vesaire vesaire deyip kendilerini kalıplaştıran insanlar. Anadolu'da böyle şeylerin olup olmadığına karar verecek merci bence bireysel bizler değiliz. Çünkü insan hikayesi bunlar. Her hikaye anlatılabilmeli, anlatılmalı ki konuşulsun. Konuşulması normalleştirilmesi değildir. Sinirlenmeyeceğim. Çünkü bir şeylerin konuşulması, dillendirilmesini normalleştirmek adı altında toplayan insanlar var. Allah'ım ya, Allah'ım ya.
Haklı bulduğum kısımlar var bazı eleştirilerde. Şöyle düşünenler var. Hep namus, töre vesaire, hep bir Anadolu filtresi, hep bir sepya alt tonları falan. Ben şuna karşıyım bu arada. Bunu en başından söyleyeyim. Ben sürekli aynı janrada dizi izlemeye karşıyım. Yani sürekli bir dizi tuttuğunda onun aynısından 30 tane yapılıyor olması beni rahatsız ediyor tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bu diziyle namus cinayetine az daha kurban gidecek. Gerçekten e, toplumun, bu eril toplumun en büyük kurbanlarına olan bir kadın karakterin gözünden bir hikaye izlemekle iki kadın arasında kalmış bir adamın hikayesini namus ve töre altında birleştirmeyi doğru bulmuyorum. Çünkü iki hikaye birbirinden çok farklı. İki hikaye de başka insanların hikayesi ve iki hikaye de farklı şekillerde bu hikayeleri anlatıyorlar. O yüzden aynı kulvarda kesinlikle bulmuyorum. Dizi eleştirisine geldiğimde, şimdi dizi eleştirisinde şöyle bir şey de söylemek istiyorum. Dicle karakteri üzerinden, ben bu videoda daha çok yorumlar da üzerinden ilerlemek istiyorum. Gördüğüm yorumlar üzerinden diziyi eleştirmek istiyorum. Diziyle ilgili yorumlarda bulunmak istiyorum. Çünkü bence bu dizinin bir olay şeklinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Toplum olarak nasıl ele aldığımızı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha temelde. Dicle karakteri üzerinden gelen yorumlar var. İşte direkt söyleyeceğim. Kendimi filtrelemeyeceğim. Şöyle bir şey söyleniyor. Ben o videoyu izlediğimden beri çok sinirliyim. Murat Soner beyefendiye. Çünkü o kadar kadın hakları savunucusu gibi çıkan bir beyefendi ve kendisinin endüstriyi, sektörü değiştirmeye çalışan tek kişi olduğunu, ikide bir tekim tekim diyen bir insan. Ama dönüp bir kadın, ya şurada çıldırdım yani, haklı bulduğum yerler var. O da her şey, hep bir şey tuttuğunda onun copy paste bir şekilde hep daha aynılarının ortaya çıkması. Bu konuda haklı buluyorum. Ama gerdek bilmek, şimdi arkadaşlar, ya gerçekten sinirlenmeden, sinirlenince benim gözlerim dolar arkadaşlar. Çünkü ben buna çok üzülüyorum. Geçeceğim, diziyi eleştiride geçeceğim ama ben bundan bahsetmek zorundayım çünkü içimde kalır. Kesinlikle içimde kalır. Cahilliğin, eğitimsizliğin had safhada olduğu yerlerde cinsellik kadın bedenine indirgenir. Bunu biliyoruz değil mi? Eğitimin daha fazla olduğu, daha gelişmiş topluluklardaysa cinsellik daha arka planda olur. Çünkü daha fazla bilgi, daha fazla dünya hakkında görüş, bunlara sahip olmaya başlarsın. Üreme, cinsellik insanın varoluşundan beri en temel bilgiler. Ve o temel bilgiler de bu eril toplumlarda direkt kadına yük olarak bindirtilir. Yani ben bir kadın olarak bunu konuşabileceğimi düşünüyorum. Belki Dicle'den sosyoekonomik anlamda, belki değil. Evet, göreceğiniz üzere sosyoekonomik anlamda Dicle ve Dicle'lerden daha farklı bir konumdayım. Ama işte kadın olmak ve bizi neden dezavantajlı toplumlarda, konuşamıyorum sinirden, dezavantajlı insanlar, kadınlar, trans bireyler, LGBTQ+ bireyler, yani eril zihniyete sahip olmayan herkes bu toplumun dezavantajlarıyla büyürler. Ne? Bu toplum dediğimde bu arada sadece Türk toplumu değil. Eril zihniyete sahip diyorum. Her yer. Ben bir kadın olarak evet, çoğu toplumdaki çoğu insandan belki daha iyi eğitim gördüm. Belki daha avantajlı bir ailede büyüdüm. Belki daha toplum yargılarından bir tık daha uzak büyüdüm. Ama ben size kendi bireysel hayatımdan şunu söyleyebilirim. Ben 25 yaşına, 26 yaşına geçeceğim ve benim ailem boşanmış bir aile ve ben annemle büyüdüm. Ve bir kadının ön yargılarla büyümesi ne demek? Bir kadının ön yargılarla çocuk büyütmesi ne demek? Ben bunların hepsini yaşadım ve gördüm. Ve size şunu söyleyebilirim. Biz kadınlar olarak doğduğumuz andan itibaren, konuşabilmeye, yürüyebilmeye başladığımız andan itibaren, Anadolu'da belki namus diye adlandırılır. İstanbul'da buna ahlak denilir. Ya da
davranışlarına dikkat et kızım denilir. Sen bizi temsil ediyorsun denilir. Ya da bu gibi o kadar çok cümleye maruz kalıyoruz ki bir kadın olarak. Ve duygularımızı ifade ediş biçimimize ket vuruluyor. Karşı cinsle nasıl iletişim kuracağımız başkaları tarafından çizilen limitlerle belirleniyor. Hep dikkat etmen gerekiyor. Ve sana ilk öğretilen şeylerden biri maalesef ki bu. Biliyor musun? Ve bunu Anadolu'da büyümene gerek yok. Bu çok İstanbul'un orta yerinde de oluyor. Oluyor yani. Oluyor. Bu var. Bu var. Ve dönüp de biri çıkıp da eril zihniyetin en yani dönüp de biri çıkıp bana bunlar Gerdeği biliyorsun, çileyi bilmiyorsun. Dicle karakteri üzerinden konuşalım. Dicle karakteri sadece Anadolu'yu temsil etmiyor orada. Anadolu'nun eğitimsiz bir köyünden gelen bir kızı temsil etmiyor. Aynı zamanda abileri ablasını öldürmüş. Yani o an öyle. Dizinin kendi içerisinden bahsediyorum. Ablalarını namus cinayetine öldürmüş. Sonra da kendisini kızı eve hapsetmiş bir kadın karakter. Bu yüzden bilmiyor çileyi, yürüyen merdiveni. Çünkü doğduğu andan itibaren namusu iki bacak arasında olduğunu düşünen o insan müsveddeleri tarafından eve hapsedilmiş bir kız çocuğu, bir kadın. Yani burada dizi mükemmel bir dizi demiyorum. Dizi bazında konuşmuyorum. Dizideki bir kadın karaktere gelen yargılara olan bu sinirimden bahsediyorum. Çünkü var. Bu var. Var. Yani ben eve hapsedilmedim. Evet, özür dilerim, ben o kadar empati yani belki size göre, bazılarına göre, eril zihniyetteki bazı farklı çirkin zihniyetlere göre benim de konuşmamam gerekiyordur. Ama ben de her türlü ahlakçılığın, namusçuluğun farklı biçimlerini hayatımın her yerinde yaşıyorum. Yaşamaya devam ediyorum. Yaşadım. Ve dönüp de bana böyle kadınlar yok diyen de var. Ona da sinirleniyorum. Allah'ım sen sabır. Biliyorum yani çok sinirimin taze olduğu bir video çekiyorum. Belki doğru, belki yanlış ama bu öfkenin de ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Cahil kalmakla cahilliğe mahkum edilmek başka şeyler. Dicle ve Dicle'lerin hepsi cahilliğe mahkum edilmiş kadınlar. Geçmem lazım sanırım buraya ya. Yani daha fazla sinirlenmek, yani bu tip içerik üreticilerine sinirlenmek daha fazla istemiyorum. Diziye geçiyorum. Zaten dizide de sinirleneceğim. Yani çünkü yani öfke ve sinir uçlarımızla oynayan da bir dizi tabii ki. Çünkü bir kadının yaşadıkları, yaşayabilecekleri, yaşıyor oldukları bu kadar büyük leşlikler ona yaşatılan, bunları izlemek tabii ki sinir uçlarımızla oynuyor. Ama bunların anlatılması da gerekiyor. Bu anlatılmak, dillendirilmek, bunları konuşmak, normalleştirmek değil. Gerçekten sinirlerime hakim olamıyorum. Şimdi ben şunu söyleyip kapatmak istiyorum bu konuyu. Ben de her türlü dezavantajlı grupların arkasında ve onların varoluşlarını sürdürebilmeleri için bu protestolarında, savaşlarında, ayakta duruşlarında, direnişlerinde arkasında olmak isteyen, arkasında olmaya çalışan bir kadın olarak ben nasıl onların arkasında durabiliyorum ama ben mesela dönüp de siyahilerin haklarını siyahilerden daha iyi savunabileceğimi ve tek savunanın ben olduğumu gibi çıkıp da böyle hadsizce bir yorumda bulunmuyorsam, çıkıp da başka eril erkekler ben kadın haklarını savunuyorum, ben sektörü değiştirmeye çalışıyorum gibi bir haddi kendinde bulduklarında çok affedersiniz ama öfkeleniyorum. Çünkü dönüp de sete kızmak, dönüp de izleyiciye kızmak, dönüp de yazara kızmak o kadar sığ bir bakış açısı ki. Arkadaşlar, bu diziler çok para getirdiği için yapılıyor. Yapımcılar karar veriyor, kanallar satın alıyor. Dönüp de para basanlara, bence daha büyük paralar basanlara laf söylemek gerekiyor. Ya da izleyiciye laf söylemek bu Circle'ın en basit şeyi. Siz izliyorsunuz. Siz bunlara rating kazandırtıyorsunuz. Siz bu insanların daha fazla bu projeler yapmasını sağlıyorsunuz.
Evet, bu bir circle, çok doğru. Evet, iki taraf da birbirini besliyor. Ama dünyada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Arz talep diye bir şey vardır. Üniversitenin 1. yılında bize öğrettikleri şey. Arz talep. Talep her yerde var. Talep dünyanın her yerinde var. Sen o talebe ne kadar cevap veriyorsun? Olay orada bitiyor. Toplumu bir videoyla, YouTube'a çektiğin bir videoyla, 1000 videoyla, 4000 videoyla toplumu değiştiremezsin. İstersen 10.000 tane video çek, değiştiremezsin toplumu eleştirdiğin sürece. Toplumu düzenleyen insanları eleştirmemiz gerekiyor. Evet, diziye geçiyorum. Diziden bahsedelim. Çünkü ben öfkemi kusmak zorundaydım. Belki burada şimdi saçma sapan bulanlar olacak, diyecek ki sen diziyi eleştirecektin. Neden diziye gelen yorumları eleştiriyorsun? Gibi yorumlar göreceğim ama bu videonun zaten amacı genel anlamda bu dizi ve bu diziye gelen yorumları eleştirmek. Biz ne izliyoruz? Bize ne izlettiriliyor? Biz bu izlediğimiz şeyden nasıl çıkarımlarda bulunuyoruz? Bunu konuşmak istedim. Bir de öfkemi kusmak istedim, affedersiniz ama çünkü içimde kalacaktı ve böyle bir kanalım varken içimde kalacağını dışımda kalsın istedim. Dönelim diziye. Ben dizinin genel anlamda hikaye olarak hikayeyi anlatış biçimini, Dicle karakteri üzerinden anlatışını çok sevdim. Okuma sevgisini, okumaya olan aşkını izliyor olmamız, bir bölümde kalmıyor olması çok güzel. Önce artılarından bahsediyorum. Sonra eksilerine geçeceğim. Çünkü ben bu dizinin savunucusu değilim. Ben sadece bu tip yorumlara sinir olduğumu söylemek için ayırdım o ilk bölümü. Artıları Dicle'nin gözünden esiyor olmamız. Dicle'nin sevgisinin altının çokça çiziliyor olması. Feride karakteri gibi bir karakter. Feride, Derya, yani sürekli Dicle ve Derya'nın çocukluklarına itibaren o yokluğun içerisinde, yokluktan bahsettiğim sadece maddi yoksulluk değil, sevgi yokluğu, öyle yani mahkum bir zihniyetle büyüyor olmaları, bunların hepsi onların çok büyük bir yoklukta yaşadıklarının göstergesi. Ama o yokluğun içerisinde birbirine tutunan iki kız kardeşin hikayesini izlemek beni çok duygulandırdı. Civan karakteri üzerinden hem iyi hem kötü eleştirilerim olacak. Bu zihniyetin kurbanlarından bir kısımda erkeklerin oluyor olması da aslında bizim bu kadın meselesini, kadına şiddet meselesini farklı bir yerden ele alışını gösteriyor dizinin. Çünkü erkeğin de kurbanı olduğu bir düzen, evet. Ama ben gene de bir tık bu öfkemi ve gene de kadınlara yapılanlar üzerinden bırakmak istiyorum şu anda. Abi 100 yılda bir kadınları konuşalım. Kadınlar öne çıksın. Azıcık evet, avantajlı, keşke. Ulan 100 yılda bir kadınlar avantajlı tarafta olsunlar. Sokağa gece 4'te kadınlar çıkabilsin, erkekler çıkamasın. Sonra eşitlenelim ya. Ben biraz fazla bu konuda böyle, evet, yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben bu öfkemi dindiremiyorum ben. Bunlar iyi tarafları dizinin. Kötü tarafları dediğim gibi zenginlerin kısmının fazla kötü ve siyah yazılıyor olması. Artı dizinin iyi taraflarından birisi şu. Erkan karakteri üzerinden, yani başrol erkeğimiz hani kurtarıyor ya kızı. Aslında kurtarmıyor ve Dicle'ye ondan izinsiz ve onun cahilliğini kullanarak boşanmak için parmak bastırıyor. Onun hayatını etkileyecek bir şeyi Dicle'ye söylemeden, habersiz onun hayatıyla ilgili bir karar verirken Erkan'ın ondan parmak izi alması. Aslında dizinin alt metininde ben şöyle bir şey alıyorum. Kimse seni kurtaramaz kardeşim. Yani hiçbir erkek gelip de seni o hayatın içerisinden çıkaramaz. Ve Dicle de bunu alıyor ve diyor ya, yani biz kendimizi kurtaracağız. Bu çok değerli. İşte okuma sevgisini, altını buralarda çiziyor olmaları ve üstüne üstlük bunu ana erkek karakteri de üzerinden yapıyor olmaları çok değerli. Ama buradaki negatif yanı da şu. Bu Erkan'ın kendisiyle yüzleşmesini, aslında Dicle'ye yaptığı bu haksızlığı, bu kötülüğü, bu zihniyetin başka bir tarafını temsil ediyor olması, o kendinden güçsüz gördüğün kişiye uygulanan davranış biçimleri aslında çok hızlı geçildi Erkan'ın yaptığı şey. Yani kendisiyle yüzleşmesini çok görmedik Erkan'ın. Çünkü Erkan zaten başından itibaren çok büyük bir zaten kahramanlık yapıyor ya. Ama
Dönüp de Erkan'ın ben şeyini görmek daha fazla istiyorum. Umarım ileriki bölümlerde olur. Kendisiyle yüzleşmesini. Dicle'ye yaptığı bu şeyin ne kadar berbat bir şey olduğunu. Çünkü evet sonrasında dönüp mahkemeden vazgeçiyor vesaire. Ama benim için bunların bir önemi yok. Çünkü kendisiyle yüzleşip o yaptığı eril zihniyetin sonuçlarından biri o davranış biçimi. Hep eril zihniyet diyorum, bunun farkındayım ama erkek diye kısıtlamak istemiyorum durumu. Umarım ileriki bölümlerde Erkan'ın Dicle'ye yaptığı bu kötülüğü, bu bir kötülük çünkü. Çünkü hakkı yok. Onun hayatı hakkında ondan habersiz karar vermek gibi bir hakkı Erkan'ın yok. Ve bunun yüzleşmesini daha ağır bir şekilde görmek istiyorum. Çünkü çok benim gözümde bir tık hızlı geçilmiş bir sekans o sekans. Civan karakteri önceden de daha demin de söylediğim gibi iki taraftan ele alınması gereken çok sınırda bir karakter. Ne çok beyaza çekilmesi gereken ne çok siyah çekilmesi gereken bir karakter. Evet, bu toplumlarda sadece kadın kurban değil ama en büyük kurban kadın çünkü canından oluyor. The end, son yani. Canından olmaktan daha büyük bir şey yok. Ne namus ne başka bir şey. Ama aynı zamanda katilliğe zorlanan da bir erkek karakter var. Namus adı altında. Ne çok şu anda Civan'ın övülmesi, yani övülmemesi gereken bir karakter. Çünkü en başına döndüğümüzde hikayenin kadın karakterlerin bu tip ailelerde kadınların başa çıkamamasının sebebi fiziksel güçlerinin yetersiz oluyor olması. Belli bir şiddet karşısında diğer tarafın fiziksel gücüne sahip olmadığı için susturuluyorlar en başta. Ama Civan karakteri öyle değil. Erkek olduğu için otomatikman doğası gereği belirli fiziksel özellikleri daha farklı kadına göre. Ve bulunduğu toplumda da ona yüklenen erkek olmak kavramı yüzünden de gene daha avantajlı bir konumda. Yani orada abisine karşı çıkabilecek olan da, kardeşlerini koruyabilecek olan da Civan. En başında çocukluktan bahsediyorum. Kendisi çocukkenkinden değil, büyüdüğünde artık gerçekten şiddete karşı durabileceği fiziksel konuma geldiğinde bunu yapabilecek bir adamdı. Ama yapmadı. Bunun vicdan azabını görüyoruz. Bu güzel bir şey. Çünkü bu işte karakterin açılımı demek. Vicdan azabını görüyor olmak. Ama bu karaktere ne çok iyimser bir yerden ne de çok kötümser bir yerden yaklaşılması gerektiğini düşünüyorum. Çok sınırda bir karakter. Ne bayılırım ne de içimdeki o üzülme duygusunu zapt edebilirim. Gene üzülmeye devam ediyorum ben Civan'a da. Ama ona da bayılmıyorum yani. Yani böyle çok yazanlar var Civan'da böyle çok. Evet, Civan da öyle ama Civan kardeşleri gibi, kız kardeşleri gibi bir konumda da değil. O kadar da aynı durumda değiller yani. Feride'ye, Derya'ya. O aks bayılıyorum, çok duygulanıyorum. Yani her seferinde gözlerim falan doluyor. İki karakter arasındaki bağ çok güçlü. Hikaye anlatımı açısından da güçlü ilerliyor bence. Ama şöyle bir eleştirim olacak. Kusura bakmayın. O şimdi oyuncunun fanları gelip bana laf etmesin. Oyuncuya asla laf etmiyorum. Oyuncuya laf ediyorum da oyuncu kişisel algılamayın yani. Oynadığı çok daha güzel roller vardır. Çok daha iyi performansları vardır vesaire. Benim tamamen buradaki eleştirim şu olacak. Ben Feride karakterinin oyuncusunun fazla genç kaçtığını düşünüyorum. Ya bu oyuncunun elinde olan bir şey de değil. Yanlış kas seçimi olduğunu düşünüyorum. Oyunculuğunun iyi ya da kötü olmasıyla alakalı bir durum değil. Görünüş anlamında da ağırlık anlamında da Feride karakteri, Derya karakteri Dicle'den çokça yaş değil ama 6-7 yaş aralarında neredeyse bir fark, yani 7-8 hatta olan bir kadın ya. O yüzden daha olgun, daha yelpazesi bir tık daha geniş ve olgun bir kadın oyuncunun oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Feride Derya Kaya'nın. Keşke öyle olsaydı. Tabii ki şimdi artık öyle bir şey mümkün değil ama buradaki eleştirim benim gözüm bir tık daha olgun bir kadın ve pişmiş bir kadın oyuncu izlemek isterdim. Çünkü fazla genç kaçtığını düşünüyorum şimdiki oyuncunun. Bunu da söylediğime göre umarım
burada linç yemez bu dediğim şey ama yani ben öyle düşünüyorum. Bu dizinin bu kadar tutmasının sebebi benim gözümde dizi sektöründe şu anda o kadar çok erkek karakterin 50 yaşında olup kadının 20 yaşında olduğu diziler var ki sinirlenerek söylüyorum. Bu dizi ilk defa karakterlerle oyuncuların yaşları birbirleriyle uyuşuyor ve karakterlerin kendi arasındaki yaş farkı da o kadar fazla değil. 5-6 yaş fark var Dicle ile Erkan arasında. Bu yüzden hayatın aynı döneminde olan insanların aşkını izlemek ve üstüne üstlük çok ünlü de değillerdi. Çok daha inandırıcı oluyor. Keşke sektörde bir tık bunu anlasa. Bence belki bu dizi bunu bir tık değiştirir. Yani daha genç oyunculara. Çünkü ben çok sıkıldım erkek 50 yaşındakilerin hala daha jön oynamasına. Yani kadınlar anne rolü oynuyor. Teyze rolü oynamaya geçiyor 40 yaşında. Erkeklerse 20 yaşındaki kızlarla partner oluyor. Yani fark ettiyseniz çok fazla yeni çıkan yıldız kadın varken yeni çıkan yıldız erkek yok. Hep çünkü bırakmıyorlar o jönlüğü. Çünkü işte sektördeki para dağılımı ile ilgili bir problem bu. Başrole diğerlerinden 10 kat daha fazla kaşe verdikleri için onlar da bırakmıyorlar. Dengesizlik işte. Pay dengesizliğinden dolayı yani. Evet, benim sevdiğim Sensin dizisi ve bu diziye gelen yorumlar hakkındaki düşüncelerim bunlar. Eğer siz bu tip videoları daha fazla isterseniz Türk dizileri hakkında ya da sevdiğim Sensin bu dizi hakkında. Çünkü ben devam edeceğim, izleyeceğim yani. Umarım yani sıkıcılaşmaz en azından. Ya da çok kötü bir yere gitmez. Ama ben izlemeye devam edeceğim. Eğer bu tip videoları sevdiyseniz yorumlarda söylerseniz ben de ona göre kendime bir plan oluşturuyorum. Yorumlarınız çok önemli. Ona göre gidiyoruz, hareket ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, Instagram'dan, TikTok'tan beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Çok rica ediyorum. Bu kadar diyelim. Abone de olun please. Bir sonraki videoda görüşürüz. Öpüyorum. Bye bye.